elçilikten alamadığımız evraktan dolayı oturumu yenileyemedik. Çocukların eğitim adına da en güzel ülke olarak Kanada'yı seçtik. İstanbul tabii ki zor bir şehir, kalabalık bir şehir ama o şehirde 9-10 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Bu yıl itibariyle de lisede full time olarak göreve başlamış oldum. Özel eğitime muhtaç çocuk sınıfları var. Biz şu anda orada görev yapıyoruz. Takvimlerde var, Peygamber Efendimizin doğum günü Mevlid Kandili. Siz o gün izin alabiliyorsunuz. Burayı yaptıranlar dedi, bu mescit dolu dolu, bu kadar öğrenciyi görselerdi, üzüntüden bir daha ölürlerdi dedi. Mal, mülk, para bunların hepsi geçici. Ama insan hakikaten önemli ve insan kazanın derdi. Bir an önce demokrasinin gelip o insanların kıymetlerinin bilinmesi en büyük duamız. Herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda öğretmen Şahin'de Ceyhan hanımefendiyle beraberiz. Kanada'ya göç ettikten sonra da burada da şimdi bir devlet okulunda öğretmen kendisi. Şahin Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Kanada'mıza. Kanada uzaktaki bir ülke. Burada öğretmenlik yapmak nasıl bir şey? Bir geçiş süreci oldu benim için. Önce anaokulunda başladım. Burada ECE diyorlar, Early Childhood Assistant olarak. Sonra Montessori okulunda çalıştım. Baktım aslında ben devlet okuluna da geçebilirmişim. Geçen yıl itibariyle başvurularımı yaptım. Şimdi devlet okulunda çalışıyorum. O geçişinizi, öğretmenliğinizi bunların hepsini konuşacağız ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Şahin de Ceyhan kimdir? Nasıl bir ailede doğdu? Ben Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı bir köyde, Dedeli köyünde dünyaya geldim. 6 kardeşiz. Ben en küçük çocuk olarak. Annem ev hanımıydı. Babam çiftçiydi. Aynı zamanda siyasetle de ilgileniyordu. Bir dönem il encümen adaylığı yaptı. 2 yıl önce vefat etti babam, şu an rahmetli oldu. Babamı hep Kanada'ya gelecek diye ümit ettik, bizi ziyaret edecek diye. Ben hasta olduğunu biliyordum ama kanser olduğunu öğrenemedim. Bir sabah namazında, yani saat 5'te babamın vefatını öğrendiğimde, yani gerçekten hani üzerine dağların yıkılması tabiri, ayrı olmak ayrı, cenazesine gidememek ayrı. 2 yıl oldu ama hala yapamıyorsunuz. Yani kabullenememe ayrı, ziyaretine gidememe, belki son anda helallik alıp o ortamda bulunamama bizim için. Gurbeti burada o şekilde hissettik. En çok hissettiğim ailemizden birini kaybedip de yanında olamamaktı. İlkokuldan sonra öğretmen lisesinde okudum ben. Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesi. İmkanlar tamamen öğretmenlikle alakalı. Bir çocuğa öğreteceğiniz ev ekonomisi dersi vardı, tarım dersi vardı. Her birini uygulamalı olarak öğrendik. Biraz köy enstitüleri var. Onlara benzer bir tarafı var gibi geldi bana. Burası. Önceden Hasanoğlan Köy Enstitüsü olarak geçiyormuş. Bizden önce orada ilk dönemlerde, belki yapıldığı dönemlerde komünizmi destekleyen bir eğitim sistemi olduğu söyleniyor. Bizim din kültürü hocamız vardı. 6. sınıf, 7. sınıfta arkadaşlarla namaza gidiyoruz. Küçük bir mescit var. Bir gün mescitte dedi, burayı yaptıranlar dedi, bu mescit dolu dolu, bu kadar öğrenciyi görselerdi, üzüntüden bir daha ölürlerdi dedi. Yani değerlerimizi, ülke sevmeyi, vatan sevmeyi, dinimizi sevmeyi herhalde ilk ortaokulda hatırladığım hocalarımızın bu konuda örnek olmalarıydı. Öğretmen lisesinde gerçekten öğretmenliği sevdim. Hayalimde başka bir meslek olmadı. Yani 12 yaşından itibaren hep öğretmenlikle hemhal olduk. Üniversitede de Bursa'ya geçtim. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde okudum. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünde 4 yıl okudum. Üniversitenin son yılı maalesef ben başörtüsüyle alakalı problem yaşadığımızı hatırlıyorum. Biz üniversitede namaz kılmak için merdiven altında, spor salonunda böyle küçük yerler bulurduk. Ama Kanada'da mesela şu an herhangi bir çocuklarla sinemaya gittiğimizde, herhangi bir alışveriş merkezine gittiğimizde, namaz kılmak istediğimizde bize mekan ayarlanıyor. Yani kendi ülkem adına üzüldüğüm, belki hatırladığım en büyük şey üniversitede, yani başörtüsü konusunda ve namaz, yani Müslüman bir ülkedeyiz. Namaz konusunda bize yardımcı olunmaması üzüntüyle hatırladığım bir şey. 28 Şubat süreci. Evet. Bir anlamda onun mağdurlarından birisi olmuş oluyorsunuz. Birçok insan gibi. Evet. Üniversiteyi bitirdiğimde özel okullarda çalışmaya başladım. İstanbul tabii ki zor bir şehir, kalabalık bir şehir ama o şehirde 9-10 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul'u bırakıp yurt dışına çıktınız. İlk olarak nereye gittiniz? Yurt dışına Türkçe olimpiyatları herhalde ilk adım oldu. Eşimle de bu konuda yurt dışına gitmeyle alakalı kararımız zor bir karardı. Ailemizin de gönlünü ikna edip onları da rızasını almak istiyorduk. Romanya yakın bir ülkeydi. İlk olarak Romanya'ya gittik. Romanya'ya ilk vardınız. Ne gördünüz, ne hissettiniz? Çok güzel olan kardeşlik olarak yine bir öğretmen arkadaş bizi evinde 2 hafta misafir etmişti. Özlediğim, belki görmek istediğim kardeşlik orada yaşandığını gördüm.
Romanya'da ben lisede Türkçe öğretmenliği yaptım. Türkçe olimpiyatlarında yetişen hem folklor'da hem şiir şarkı yarışmasında Türkçe öğretmenliği yaptığımda benim için hem dil öğrenme, dil öğretme adına hem yeni bir kültür öğrenme adına dolu dolu bir hayatmış. Yani 7 yılı ben dolu dolu geçirdiğimizi şu anda özlemle hatırlıyorum. Türkiye'deki ailelerin yanına götürdüğümüz çocuklar vardı. Bizim kendi değerlerimizi, dilimizi bizzat ailenin yanında yaşayarak öğreniyorlardı. Bu da Romanya'daki okulların ailelere verdiği güvenle alakalı. Çocuklarını bize emanet edip 20 gün hiç tanımadıkları bir ailenin yanında misafir etmemize izin veriyorlardı. Yani Romanya bizim için ilk göz ağrı dedikleri belki yurt dışı adına. Hani ikinci bir ülkem diyorum, ikinci vatanım. Hatta Türkiye'den sonra evimizde belki Romanya'ya ait eşyalar ve çocuklarımda da hatıralar var. Bizim için hakikaten Roman ve Romanya ile alakalı bir kan bağı gibi, yani hakikaten kendi kanımızdan biri gibi samimi olan insanlar. Romanya'yı özlüyoruz yani. Romanya'da halkla da bütünleşmişsiniz. Çok güzel öğrencileriniz vardı. Niye oradan çıkıp Kanada'ya geldiniz? Romanya bizim için çok güzeldi ve son 7 yıl, 8. yılda vatandaş olacaktık. Evraklarımızı, oturum işlemlerini yenilemeye çalışırken orada bizim elçilikten alamadığımız evraktan dolayı oturumu yenileyemedik. Tabii ki aynı şekilde pasaport süremiz azalıyordu. Alternatif yer bakma ihtiyacı hissettik. Eşim epey bir araştırma yaptı. Çocukların eğitim adına da en güzel ülke olarak Kanada'yı seçtik. Biz Romanya'da Umre'ye gitmiştik. Kabe'de yapılan duaların makbuliyetini biliyoruz. Türkçe olimpiyatlarında sadece Türkçe konuştuğum için, gelen çocuklarla İngilizce konuşamadığım için çok üzülmüştüm. Olimpiyatlardaki çocuklar İngilizce konuşabileyim diye dua etmiştim. Dil öğrenmeyi istiyordum, İngilizce istiyordum ama dilin vatanında öğreneceğimi bilemeden orada yaptığımız dua ile belki de Allah bize burayı nasip etti. İlk geldiğimizde çocukları okullara götürdük kaydettirme adına evraklarla alakalı. Devlet okulları aslında özel okul gibi. Çocuğun kendi seçme hakkını kullandığı bir eğitim sistemi. Öğretimden ziyade eğitim önemli. Birey olarak saygıyı görüyor çocuk. İstemediği hiçbir şey yapmadığını görüyor. 2 yaşındaki bir çocuk da olsa, yani su içer misin diye soruyorsunuz. Çocuk içmediği zaman zorlamıyorsunuz. Bu yemekte de, bütün her şeyde yani demokrasinin hakikaten uygulandığı bir yer. Şu an geldiğiniz noktadaki öğretmenliğe ulaşmanız, o başarı hikayenizi de kısaca bir dinleyebilir miyiz? İngilizce kursuna gittik. Kursun yakınında, çok yakında bir anaokulu vardı. Hocalarımıza pratik yapmamızı tavsiye ettiler. Bir gün öğle arasında cesaretimi topladım. İşte zile basıp tanımadığım bir okul müdürle karşılaştık. Dilimin yettiği kadar, ben eskiden öğretmendim, öğretmenliği özlüyorum. Burada size nasıl yardımcı olabilirim? Gönüllü olmak, volunteerlik burada çok önemli. Yani hatta kadınla ilk görüşte böyle sarılma, çok sıcakkanlı karşıladı Miss Connie beni. Dedi gelebilirsin gönüllü olarak. Haftada 2 gün, sonra 3 günle başladık. Sonra o okulda bir staj yapma imkanım oldu. Sonra aynı okulda ben asistan olarak başladım ve öğretmenlik ve eğitim hayatım o okula ilk adımı atmış oldum. Sonrasında müdür, oradaki müdür yardımcısı bana referans oldular ve Montessori okullarında, yine anaokulunda burada eğitim olduğunu gördük. Onun diploma programına katıldım ve Montessori öğretmeni oldum. Geçen yıl itibariyle devlet okulunda çalışmaya başladım. Bu yıl itibariyle de lisede, buraya yakın bir lisede full time olarak 1 yıllık kontratlı göreve başlamış oldum. Devlet okullarında her bir okulda 2 ya da 3 tane özel eğitime muhtaç çocuk sınıfları var. Biz şu anda orada görev yapıyoruz. Onlara okuma yazmayı aynen anaokulunda Montessori'de öğrendiğimiz gibi yaşları büyük olmasına rağmen birebir eğitim gerektiren çocuklar var. Ve devlet bunları çok güzel destekliyor. Yani ilaç kullanacak seviyede olan çocuk dahi burada devlet desteğiyle, devlet imkanlarıyla eğitim veriliyor 21 yaşına kadar. Hatta meslek edindirme adına çocuk çalışıyor gönüllü olarak, sonra meslek edinme. Kahvelerde belki sadece kahve servisi yapabiliyor. Yani insan önemli. İnsana gerçekten önem veriliyor bu ülkede. İnsan kavramı ve çocuk kavramı her şeyin önünde geliyor. Burada çocukların birincil sorumluluğu, sahipliği diyebilirim, Kanada devletine ait. Kötü muamele de çocuklara, bunun şikayet olursa devlet gelip, polis gelip bunun araştırmasını yapıp çocuğu sizden alabiliyorlar. Böyle bir sistem var. Devlet okulunda çocuklar saat 9'a kadar eğer okula gitmezse telefonla arayıp haber vermeniz lazım. Bizim arkadaşlarımızdan birisi de hatta o gün
Kendisi işe gidiyor, çocuk evde uyanamıyor ya da ablası hemen polis geliyor. Yani okul ulaşamadığında acaba çocuğun başına bir iş mi geldi diye devlet polis gönderiyor. Eğer evde 18 yaş üstü birisi yoksa onu hemen korumaya alabiliyorlar. Anne baba koruması gibi devlet koruması var diyelim. Okulda mesai arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? Çalıştığım her okulda gerçekten hani çok samimi olduğumuz arkadaşlar var. Bayramlarımızda birbirimizi hatırladığımız gibi, mesela babam vefat ettiğinde böyle ilk ziyarete gelen anaokulunda çalıştığım öğretmen arkadaşım. Lübnanlı bir arkadaşım bu. Müslüman değil ama İslam'ı da bilen bir arkadaş. Beni teselli ederken ağlama, baban acı çekmedi demişti. İki komşumuzla da karşılıklı muhabbetlerimiz oluyor. Arada selamlaşıyoruz. Hatta diğer komşumuz belki selam versek o da şu anda çıkar. Türk dizileri izleyip Türkçe kelimeler öğrenmiş. Bir gün bahçesini düzenlerken bize maşallah ne demek o kadar çok tekrar ediliyor diye böyle sorular sordu. Birlikte davet ettik, baklava yaptık. O da baklava yapmayı öğrendi. Birlikte yaptığımız baklavadan okuluna da götürdü. Yani komşularımız da çok güzel, samimi, hatta ara sıra bayramlarda, işte yılbaşında, onların bayramlarında, bizim bayramlarımızda hediyeleşmelerimiz oluyor. Her iki komşumuz, özellikle yakın komşularımızla. Türkiye'deki gibi komşuluk ilişkileri var. Aynen Türkiye'deki gibi bir şey ikram ettiğinizde onlar da size tabağı boş vermiyorlar. İçine meyvedir, çocukların seveceği başka ikramlar da çikolatadır. Tabağı dolu gönderiyorlar. Şu an çalıştığım okulda 4-5 farklı ülkeden, hatta 4 farklı inançtan arkadaşız. Geçen hafta mesela farklı dinden arkadaşım bayramıydı. Devlet okullarında bütün inançlara göre bizim ismini bile duymadığımız dinden insanlar varsa o milletin dinleri takvimde var. Çocukları aileler o gün göndermeyebiliyor. Sadece dini bayram demesi yeterli. Ve o günlerle ilgili mailler, mesajlar, kutlamalar yapılıyor. Mesela takvimlerde şey var, Peygamber Efendimizin doğum günü Mevlid Kandili. Siz o gün izin alabiliyorsunuz. 11 gün hastalık izniniz var, 5-6 günü inancınızla alakalı. Yani çocuklar bu hoşgörüyü yaşayarak öğreniyorlar. Göçmen seven bir ülke ve devletin politika sistemi de, bunu başkan da kendisi de televizyonlarda söylemişti. Yapı tamamen gelen imigrantlara üzerine kurulmuş bir yapı, devletin yapısı. Ondan dolayı gelen insanları çok rahat bir şekilde kabul edip sisteme dahil edebiliyorlar. Önce Romanya, sonra Kanada. 2 göç gerçekleştirmişsiniz, hem de ailecek, kalabalık bir şekilde. Bu göçün size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Göç bize, çocuklarımıza da bize de dille beraber kültürü, yani dünya insanı olmayı kazandırdı. 22 yılda 3 ülke değiştirmiş olduk. Önce Türkiye'de başlayan evliliğimiz, Romanya'da yeni bir ülke ve yeni bir kültür tanıyorsunuz. Kanada'da bunun ayrı bir boyutunu gördük yani. Demokratik bir aile olmayı da burada öğrendik. Yani Türkiye'den farklı olarak çocukların söz hakkı olması. Eskiden Türkiye'de, Romanya'da misafir gelirken hani ikimiz istişare ediyorduk, fikir alışverişi. Şu anda WhatsApp grubumuz var, aile, haber veriyoruz. Çocuklara söylüyoruz işte şu aile misafir olarak gelmek istiyor, herkes okey mi? Şu an her milletten arkadaşları var. Çocuklarım için yani farklı milletlerden arkadaşlarıyla onların bayramlarını, bizim bayramlarımızı kutluyorlar. Burada her dinden, her milletten insanı görüp onlara saygı duymayı, onlardan saygı gördüğümüz için kendi kimliğimizi, yani Türklüğümüzü, Müslümanlığımızı çok rahat ifade edeceğimiz bir ülke. Ailelerin hedef ülkelerde çocukların o dili öğrenmesinden mutlu olduklarını görüyorum. Ama bu arada bazıları için tabii bunu ifade etmiş oluyorum. Çocukların ana dilden yoksun kaldıklarını, eksik kaldıklarını da görüyorum. Ya bu aslında bir yerde yaparken bir yerde yıkmaya da neden olur gibi geliyor bana. Bu bir handikap mı? Yani bunu nasıl değerlendirmek lazım? Çözümü var mı? Yani ana dili Türkçeyi ailenin önemseyip devam ettirmesi lazım. İkinci dili öğrenmesi mutlu edebilir ama asıl birinci olarak oturması gereken temel kendi ana dili. Daha sonra diğer dili zaten öğrenecek. Okullarda ikinci dil öğreniliyor. Dil demek, kültür demek. Bunu unuttukları zaman kültür olarak da belki bulundukları ülkenin kültürüyle tamamen asimile oluyorlar. Bizim geçmişten aldığımız aile kültürü, saygı ile buradaki özgürlükçü çocukların yetişmesini meç etme, aynı anda çocuklara öğretme, uygulatma. Asıl zor olan bu. Çözüm olarak anne babanın bunu desteklemesi lazım. Çocuğuyla evde Türkçe konuştuğu gibi Türkçe film izlemesi, belki Türkçe kaynakları bulması.
Biz Türkiye'den kitaplar getirdik mesela çocuklarımıza. Mesela Türk müziği ile alakalı saz dersi aldırdık. Hem oğlum hem kızım. Türkçe şarkıları saz eşliğinde söylüyorlar. Tabii ki biz burada örnek olmadığına ben kendim de öğretmenleriyle online dersi kendim de başlamıştım. Öğretmensiniz. Bir sınıf düşünün ki bütün dünya orada toplanmış. Siz de tahtaya bir şey yazacaksınız. Ne yazmak istersiniz? Dünya hayatı sınırlı. Her gününüzü son gün bilip yapabileceğiniz şekilde insanlığa faydalı en güzel şeyleri yapın derdim. Mal, mülk, para bunların hepsi geçici ama insan hakikaten önemli ve insan kazanın derdim. Biz tanımadığımız milletleri, tanımadığımız dinleri yetiştiğim ortam olarak uzak durmuşuz. Farklı dinden insanların da hani hakikaten insani ilişkileri gördükten sonra yani insanlığın önemli olduğunu gördüm. Türkiye'de deprem oluyor, biz kendimiz üzülüyoruz ama yabancı arkadaşlarım da arayıp soruyor. Ailen nasıl? Yardımcı olabilir miyiz? Yani burada bunu gördük. Yani dili farklı olsa bile insani ilişkileri, bu komşularımızla da böyle, okuldaki öğretmen arkadaşlarımla da böyle. İnsani ilişkiler önemli. Mesleğinizin belki en güzel yansıması olan insan kazanma dediniz. İnsan kazanma ile ilgili o güzel düşüncelerinizle, gayretlerinizle dinlemiş olduk. Güzel bir sohbet oldu ama sohbetimizin sonuna geldik. En son ne demek istersiniz? Türkiye için orada bulunan insanların dil konusunda ele almalarını tavsiye ederim. İmkanları varsa bence yurt dışında yaşamalarını, çocuklarının bir avantaj kazanacağını tavsiye ediyorum. Buradaki gördüğümüz insana muamele, çocuğa verilen muameleyi gördüğümüzde hapishanelerde büyüyen çocuklar adına, yapılan hukuksuzluklar adına, kıymetli insanların belki zindanlarda maalesef yani yıllarını tüketmesine baktığımızda bir an önce demokrasinin gelip o insanların kıymetlerinin bilinmesi en büyük duamız. Hapishanelerde büyüyen çocuklar var ve burada devletin çocuklara verdiği imkanlar var. Onları karşılaştırdığımda ülkem adına üzülüyorum. Yani orada da bir an önce demokrasinin gelmesini ve hakikaten kıymetli insanların kıymetinin bilinmesini ümit ediyorum.